Geleneksel halk tiyatrosu denilince akla hiç şüphesiz ki orta oyunu gelir. Orta oyunu. Adı üstünde oyuncular ortadadır, seyirciler onu çevreler. Zamanla 1800'lü yılların sonuna doğru modern tiyatro ortaya çıkınca ülkemizde orta oyunu tülyata dönüşür. Tülyat denilen orta oyununun sahneye çıkmış halidir. Aradaki fark orta oyununda oyuncular ortada, köy meydanında ya da bir meydanda, düzlükte ama tülyatta bu kez sahne vardır. Fakat çok birbirine benzer. Orta oyununda iki karakter vardır. Kavuklu ve pi şeker. İkisi sahneye çıkınca, tülyat olunca uşak ve efendiye dönüşür. Kavuklu uşak, pi şeker efendi. Orta oyunu ve tülyatta da yazılı metin yoktur. Öyle bir piyes, bir tiyatro oyunu metni, hayır böyle şeyler yok. Ezbere oynanır, doğaçlama ve ana göre, zamana göre değişir. Bir de oynayanın yeteneğine göre. Orta oyunu tülyata dönüşünce pek çok değerli sanatçı ortaya çıkar. Ve bizim modern tiyatromuzu besleyen ilk öne çıkanlar işte bu orta oyunu tülyat geleneğinden yararlanan, o hazineye sahip olan insanlardır. Onlardan biri Mınakyan Efendi. Mınakyan Efendi sahnede modern tiyatro zamanı 100 küsür yıl önce fakat tülyattan yararlanırdı. Örneğin Mınakyan Efendi patronuna kızmış bir gün. Avans para istemiş. Paraya sıkışmış. Patron vermemiş. O da demiş ki bu akşam ben oynamıyorum. Oynamayacak. Sahneye çıkmayacak. Patron da hiç oral olmamış. Peki efendim demiş. Mınakyan Efendi'nin rolünü bir başkasına vermiş. Fakat oyun saat yaklaştıkça Mınakyan Efendi'nin içi rahat değil. Böyle olmamalı. Ya bir sanatçı ne olursa olsun sahneye çıkmalı diyor ve karar veriyor. Sahneye çıkacak. Geliyor kulise. Rolü de küçük bir rol aslında. Sahnede bir yüzbaşı oturmakta. Tepsinin içinde ona mektup getirecek. Efendim size mektup var diyecek. Fakat tepsi yok. Bir başka tepsi alıyor. İçine bir mektup koyuyor. Kulağı sahnede. Sırası geldi. Sahneye çıkıyor Mınakyan Efendi. Tam o an patronun onun yerine rolünü verdiği oyuncu da sahnenin karşısından sahneye girmiş. İkisi aynı anda giriyorlar ve ortada sandalyede yüzbaşı. Yüzbaşı rolünü oynayan aktör şaşkın. Benim kaç tane emirim var yahu? Bunun üzerine Mınakyan Efendi yaklaşıyor. Bir emir eriniz var efendim. O da benim. Siz geceden kaldınız galiba. Çift görüyorsunuz. İşte bu tülyat geleneğidir. Tülyat orta oyununun sahneye çıkmış halidir dedik ya. Dekor yok. Fakat bir tek şey olurdu sahnede tülyat oyunlarında. Boş bir çerçeve. İçi boş bir çerçeve. Ve onun adı da Yeni Dünya idi. Yeni Dünya. İşte bu tülyat geleneğini tiyatro sanatına taşıyan, bunu başarıyla günümüzde yapanlardan biri Zihni Göktay ustamızdır. Zihni Göktay büyük bir oyuncu. Şehit tiyatrolarında pek çok oyunda tülyat geleneğinden yararlanmıştır o büyük usta. Bir oyunda Zihni Göktay telefon edecek. Rol icabı. Dekorda sehpa, orada bir telefon. Gidiyor telefona, çeviriyor. Haziyi tam eline alıyor. O an salonda ön koltuklarda oturan bir kadının cep telefonu çalıyor. Zihni Göktay dönüyor salona. Çok özür dilerim hanımefendi. Yanlışlıkla sizi aradım. İşte bu tülyat geleneğidir. Yine Zihni Göktay bir oyunda sahnede birdenbire bir kedi çıkıyor sahneye. Bir kedi nereden girmişse girmiş. Seyirciler gülüyor. Sahnede Zihni Göktay ve kedi. Büyük usta gidiyor kedinin yanına, diyor ki "Oo, hoş geldiniz ama yanlış geldiniz. Cats müzikali Beyoğlu'nda oynuyor." Bunlar hep işte tülyat geleneğidir. Eski tarihlerde saraylarda sünnet düğünleri olurdu ve yüzlerce çocuk aynı anda sarayda sünnet olurdu. Aramızda kalsın, sarayda sünnet olan
o gelenekten faydalanan çocuklardan biri de Orhan Veli'dir. Orhan Veli sarayda sünnet olan bir çocuktur. Yüzlerce arkadaşıyla beraber. Ve yine bir sarayda sünnet düğünündeyiz. Sünnetten sonra ünlü tülaat oyuncusu Kel Hasan çıkıyor. Kel Hasan ve bir çocuk ona hayranlıkla bakıyor. O kadar çok seviyor ki onu. Hep onu taklit ediyor. Sonra o çocuk Kel Hasan'ın yanında çıraklık yapıyor. İsmail Dümbüllü. Evet. Geleneksel tiyatromuzun o en son temsilcilerinden biri olan İsmail Dümbüllü hocamız Kel Hasan'ın çırağıdır. Fakat ne yazık ki Tülaat, orta oyunu, Hacı Mutlu Karagöz sinemaya yenik düşüyorlar ya. Ne yazık ki. İsmail Dümbüllü Türk sinemasında filmlerde oynamaya başlıyor. Fakat o oyunlarında bile bir tülaat ustası, bir meddahtır. İncili Çavuş'ta oynuyor. Nasrettin Hoca'yı oynuyor. Pek çok filmde oynuyor İsmail Dümbüllü. Ve geleneksel tiyatromuzun bu büyük ustası 5 Kasım 1973 günü vefat ediyor. İstanbul Boğazı'na ilk asma köprü yapılmış. O asma köprüden geçen ilk cenaze arabasının İsmail Dümbüllü'yü taşıdığını söylerler. İlk asma köprü 1973, Cumhuriyetimizin 50. yılına yetiştirilmiştir ve ondan geçen ilk cenaze arabasının içinde geleneksel tiyatromuzun büyük ustası İsmail Dümbüllü yatmaktadır. Karacaahmet'e defnedilmiştir. İsmail Dümbüllü Karacaahmet'te duvar dibine defnedilirken duyarlı öğretmenler semtin duyarlı okullarından öğrencileriyle gelmişlerdir onun mezarına. Öğrencileriyle beraber katılmışlardır cenaze törenine. O çocuklardan biri de bendim. Öğretmenim tarafından okuldan alınmış ve oraya götürülmüştüm. Ve yine o yıl 1973 yılında Ramazan ayında son resimli mahya örneklerinden biri görülür İstanbul'da. Bir caminin iki minareler arasına asılan resim 1973 yılında İstanbul Boğazı'nda yapılan o ilk asma köprünün resmidir. Mahya ışıklarından bu seferlikte bu kadar. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysem affola.